Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sevgili dostlar, 11. söze başlayacağız bugün. Sözler mecmuasında 33 sözden oluşan Sözler ana kitabında 11. söz. Bugün gelirken aklıma geldi. Yani her risalenin tabii kendi makamında riyaseti var, önemi var. Ama aklıma gelen şey şu. Yani subjektif bir fikirdir. Kabul edersiniz, etmezsiniz. Size bırakıyorum. Asır suresi Kur'an-ı Kerim'de değil mi? En kısa sureler kadar kısa bir sure. İmam-ı Şafii Hazretleri sadece yani Asır suresi gelseydi bile yeterli olurdu. Asır suresi bile yeterli olurdu demiş. Tabi bunu hangi makamda, hangi bağlamda söylenmiş tartışılır ama yani Üstad Bediüzzaman sadece bu 11. sözü yazsaydı bile çok şey yazmış olurdu manasında bir fikir aklıma geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Çünkü burada varlık nedeni açıklanıyor. Yani insanların yaratılış maksatları, herkesin her şeyden önce merak edip öğrenmesi gereken, çözmesi gereken husus, varlığın sırrı, yaratılışın gayesi, insan olmanın önemi bu sözde vurgulanıyor. Bugün burada bir mürebbiye grubuna, öğretmen grubuna da bu konuda bir sunum yaptım. Gerçekten çok önemli. Her insanın öncelikle çözmesi gereken varlık bilmecesini, varoluş problemini çözen çok güzel bir risale. Bismillahirrahmanirrahim. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا ضَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا İlâhir. Ey kardeş! Eğer hikmet-i alemin tılsımını ve hilkat-i insanın muammasını ve hakikat-ı salatın rumuzunu bir parça fehmetmek istersen, nefsimle beraber şu temsili hikayeciye bak. Demek ki hikmet-i alemin tılsımı. Tılsım yani kapalı manası, sırrını, alemin yaratılış hikmetinin kapalı sırrını, tılsımını anlamak istersen, sonra insanın muammasını, insanın kendisi de muamma, insan denen meçhul kitabını şimdi geldi aklıma, Alex Carrel'ın meçhul muamma, insanın yaratılış muammasını, bir de namaz hakikatinin rumuzunu, yani neye işaretleri var, önemine, bunları bir parça anlamak istersen nefsimle beraber şu temsili hikayeciye bak. Bir zaman bir sultan varmış. Servetçe onun pek çok hazineleri vardı. Hem o hazinelerde her çeşit cevahir, elmas ve zümrüt bulunuyormuş. Hem gizli pek acayip defineleri varmış. Hem kemalatça sanayi garibede pek çok mahareti varmış. Hem hesapsız fünun-u acibeye marifeti ihatası varmış. Hem nihayetsiz ulûm-u bediaya, harika ilimlere, ilim ve ıttılağı varmış. Yani böyle bir sultan, her yönüyle kemal sahibi, hem maddi hem manevi zenginlik, hem görünen hem görünmeyen hazineleri var. Bütün fenlerde, bütün ilimlerde, ilim dallarında marifeti var.
böyle bir sultan, aynı zamanda çok cömert, merhametli bir sultan. İşte her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca o Sultan-ı Zişan dahi istedi ki bir meşher açsın. Meşher teşhir oradan geliyor, yani teşhir alanı, o zenginliğini, ilminin harikalarını, sanatının örneklerini teşhir edecek bir sergi sarayı yaptırsın. İçinde sergiler dizsin. Ta Nas'ın enzarında saltanatının haşmetini, hem servetinin şaşasını, hem kendi sanatının harikalarını, hem kendi marifetinin garibelerini izhar edip göstersin. Ta cemal ve kemali manevisini iki vecihle müşahede etsin. Bir veci bizzat nazarı dekaik aşinasıyla görsün. Diğeri gayrın nazarıyla baksın. Yani çünkü o sanatlar onun kendi eseri olduğu için yani onların inceliklerini de bilir. Dolayısıyla hem o inceliklere nüfuz eden bakışıyla kendi sanatını seyretsin, kendi sanatına baksın, hem de böyle sanattan anlayan kişilere göstersin, onların dikkatine, nazarına kendi eserlerini sunsun. İki şekilde bakmak. Hani biz de öyleyiz ya, böyle diyelim bir şey yaparız. Ondan sonra önce kendimiz bakarız. Bir yazar yazdığı kitabı önce kendisi okur. Sonra da anlayan birine bir de sen oku der. Onun kanaatini alır, yani onu okutur. Onun gözüyle bakar, yani kitabına onun gözüyle bakar. Bir ressam çizdiği tabloları önce kendi seyreder. Kendi tablosuna kendisi bakar. Ondan sonra anlayan birisine gösterir. Bir de sen bak der. Daha sonra da herkesin bakması için sergi açar. Resim sergisi. Tablolarını sergilediği sergiler açar. Yazar da kitabını bastırır. Herkesin istifadesine sunar. Şimdi bu kitap ve ressam örnekleri gibi ne olursa olsun, yani bir kabiliyeti olan, herhangi bir sanat dalında mahareti olan kendi sanatkarlığını, maharetini görmek ve göstermek ister. Fıtri olarak insanlarda olan bir duygu. Dolayısıyla bu sultan da her alanda, her alandaki kemalini, marifetini, cemalini, sanatının örneklerini, ilminin harikalarını, mucizelerini gösterecek bir saray, bir sergi sarayı yaptırmak istemiş. Evet, hem kendisi görsün hem anlayanlara göstersin hikmetine binaen. Bu hikmete binaen cesim ve geniş ve muhteşem bir kasrı, kasır köşk demektir, saray demektir, bir kasrı yapmaya başladı. Şahane bir surette dairelere, menzillere taksim ederek hazinelerinin türlü türlü murassaatıyla süslendirip, kendi desti sanatının en latif, en güzel eserleriyle zinetlendirip, fünun-u hikmetinin en incelikleriyle tanzim edip, düzelterek ve ulumunun sahip olduğu, bildiği, marifeti olduğu ilimlerin asar-ı mucizekâraneleriyle donatarak tekmil ettikten sonra, tamamladıktan sonra her bir taam ve nimetlerinin bütün çeşitlerinden en lezizlerini cami sofralar o sarayda kurdu. Gelecekler için ikram edecek onlara. Böyle bütün nimetlerinin, yiyeceklerin, taamların bütün çeşitlerinden en lezizlerini cami sofralar o sarayda kurdu. Her bir taifeye layık bir sofra tayin etti. Öyle sehavetkârane, yani cömertçesine ve sanatperverane
ve sanatperverane bir ziyafeti âmme, umumi bir ziyafet ihzar etti, hazırladı ki güya her bir sofra 100 sanayi latifenin eserleriyle vücut bulmuş gibi kıymetli hadsiz nimetleri serdi. Sonra Aktar memleketindeki ahali ve raiyetini seyre ve tenezzühe ve ziyafete davet etti. Sonra bir yaver-i ekremine sarayın hikmetlerini ve müştemilatının manalarını bildirerek onu üstad ve tarif edici tayin etti. Ta ki sarayın saniini sarayın müştemilatı ile ahaliye tarif etsin ve sarayın nakışlarının rumuzlarını yani rumuz remz, işaret eden, yani gizli mana demektir. Hangi manalara işaret ettiklerini bildirip, içindeki sanatlarının işaretlerini öğretip, derunundaki, yani o görüntünün arka planındaki manzum murassalar ve mevzun nukuş nedir ve ne vecihle saray sahibinin kemalatına ve hünerlerine delalet ettiklerini o saraya girenlere tarif etsin ve girmenin adabını ve seyrin merasimini bildirip o görünmeyen sultana karşı marziyatı dairesinde teşrifat merasimini tarif etsin. Diyeyim, böyle şeyler de var yani bütün hemen hemen saraylarda, müzelerde, sergi alanlarında gelenleri bilgilendirecek, onlara açıklamalar yapacak rehberler. Böyle tarihi, turistik alanlarda, değil mi? Rehberler insanı gezdirir. Mesela adam diyor ben Gelibolu'ya gittim diyor, Çanakkale'ye. Kendi başıma bir şey anlamadım ama bir rehberle gezince diyor, o anlatınca her şeyin böyle burada şunlar olmuş, şunlar yaşanmış, şöyle bir hatıra filan, o zaman başka oluyor. Değil mi? Görünüşte böyle işte Selimiye'yi, Süleymaniye'yi bir rehberle gezmek, oradaki o manaları bilen veya bir müzede daha başka oluyor. Bu sultan da bu sarayını yaptırmış, eserlerini orada sergilemiş, birisini de rehber tayin etmiş veya birçok kimse için rehberler tayin etmiş ki gelenlere o sarayın hikmetlerini, manalarını açıklasın istemiş. Evet, bakalım nasıl devam ediyor. Biraz uzun bir temsil ama çok güzel bir temsil sevgili dostlar. İşte o muarrif üstadın, o rehber, tarif edici üstadın her bir dairede bir avanesi bulunuyor. Yardımcısı avane, muavin oradan geliyor. Kendisi en büyük dairede şakirtleri içinde durmuş bütün seyircilere şöyle bir tebligatta bulunuyor. Saray tamamlanmış, sofralar kurulmuş, eserler dizilmiş, rehber belirlenmiş. Tabii grup grup sırası gelen ahali saraya alınıyor. Herkese sarayı gösterilmek isteniyor. Sarayla sultan kendini tanıtmak istiyor. O rehber gelenlere şöyle bir tebligatta bulunuyor. Ey ahali! Şu kasrın meliki olan seyyidimiz, yani bu sarayın meliki olan, bu mülkün sahibi olan seyyidimiz, efendimiz, bu şeylerin izharıyla ve bu sarayı yapmasıyla kendini size tanıttırmak istiyor. Siz dahi onu tanıyınız ve güzelce tanımaya çalışınız. Hem şu tezyinatla, sarayı süslemesiyle kendini size sevdirmek istiyor. Değil mi? Sanatını kendi seviyor, size de sevdirmek istiyor. Bunun için süslemiş. Siz dahi onun sanatını takdir ve işlerini istihsan ile kendinizi ona sevdiriniz.
Hem bu gördüğünüz ihsanat ile, işte sofralar kurulmuş, değil mi? İkramlar yapılıyor. Size muhabbetini gösteriyor. Siz dahi itaat ile ona muhabbet ediniz. Hem şu görünen inam ve ikramlar ile size şefkatini ve merhametini gösteriyor. Siz dahi şükür ile ona hürmet ediniz. Hem şu kemalatının asarıyla, yani kendi kusursuzluğundan, eksiksizliğinden, mükemmelliğinden doğan eserleriyle manevi cemalini size göstermek istiyor. Siz dahi onu görmeye ve teveccühünü kazanmaya iştiyakını gösteriniz. Yani kendini de size gösterecek ama kendini göstermeden önce eserlerini görmenizi istiyor. Değil mi? Eserlerini görmenizi istiyor. Siz de ona göre bakın, eserlerini inceleyin, hayranlık duyun, onu özleyin. Görmeye can atın. Sonra da onu gördüğünüzde büyük bir lezzet alırsınız diyor. Evet. Böyle değil mi? Mesela bir okula diyelim bir yazar gideceği zaman çağırıyorlar yazarı. Ama yazar gelmeden, yazar yani görünüşü farklı biri değil. Onda iki gözü, iki eli, iki ayağı var. Ama diyorlar ki önce kitabını, yani imza gününden önce kitabını okuyun. Kitaplarıyla, eserlerindeki fikirleriyle onu tanıyın. Sonra da o geldiğinde daha anlamlı olsun. Ya bir insan bile. Ya bu sultan zaten kainat sultanı. Kainatı yaratmış. Değil mi? O da bize önce eserlerime bir bakın. Sarayımda bir gezin, bir yaşayın, bir ömür vermiş. Sonra da hak edenlere, layık olanlara kendini de göstereceğini, onlarla bizzat konuşacağını, cemalini seyrettireceğini vaat etmiş. Evet, bu rehberin bu müjdesi o misafirleri çok coşturuyor, sevindiriyor. Evet, hem şu gördüğünüz müzeyyenat üstünde, masnuat ve müzeyyenat üstünde, yani her süslü ve sanatlı, nakışlı eserler üzerinde birer mahsus sikke, birer hususi hatem, birer taklit edilmez turra koymakla her şey kendisine has olduğunu ve kendi eseri desti olduğunu ve kendisi tek ve yekta, istiklal ve infirat sahibi olduğunu size göstermek istiyor. Yani üzerine, her eserin üzerine imza atmış. Ressamın resminin altına küçük bir imza atması gibi. O sultanın 1001 ismi var, 1001 imzası var. Yani her şeyde dikkat ederseniz diyor, onun imzalarını, mühürlerini göreceksiniz. Böylece yani bütün saray onun, tüm saray içindekilerle onun, bütün eserler onun. Sakın başkasına vermeyin. Onu anlamanızı istiyor. Onu tek bilin, eşsiz kabul edin. Bunun için her şeye imzasını atmış ve onlara dikkat edin diyor rehber. Siz dahi onu tek ve yekta ve misilsiz, nazirsiz, bihemta tanıyınız ve kabul ediniz. Daha bunun gibi ona ve o makama münasip sözleri seyircilere söyledi. Sonra giren ahali iki güruha ayrıldılar. Rehberin açıklamalarından sonra saraya sırayla alınanlar iki güruha ayrıldılar. Birinci güruhu kendini tanımış ve aklı başında ve kalbi yerinde oldukları için o sarayın içindeki acayiplere baktıkları zaman dediler, bunda büyük bir iş var. Hem anladılar ki beyhude değil, adi bir oyuncak değil. Onun için merak ettiler. Acaba tılsımı nedir? İçinde ne var? Deyip düşünürken birden o muarrif üstadın beyan ettiği nutkunu işittiler.
Anladılar ki bütün esrarın, sarayla ilgili bütün sırların anahtarları ondadır. O onlara açıklama yapan rehber hepsini biliyor. Bunu anladılar. Ona müteveccihen gittiler ve dediler: Esselamu aleyke ya eyyühel üstad. Hakkan şöyle bir muhteşem sarayın senin gibi sadık ve müdakkik bir muharrifi lazımdır. Seyyidimiz sana ne bildirmişse lütfen bize bildiriniz. Gerçekten böyle bir saray sen olmasaydın eksik kalırdı. Çünkü sen açıklıyorsun sultanın maksatlarını, bu eserlerin işaret ettiği manaları, sırları sana öğretti, sen bize öğretiyorsun. Gerçekten böyle bir saraya sen layıksın ama biz her şeyi öğrenmek istiyoruz senden. Bize ayrıntısıyla anlat diye ondan istediler. Evet. O üstad ise evvel zikri geçen nutukları onlara dedi. Yani nutuklar neydi baştan? Ey ahali diye başlayan bir hitap vardı ya. Çünkü onlar saraya girdiler. Şimdi bir baktılar saray, muhteşem yani. Muhteşem bir saray. Her tarafta eşsiz sanat eserleri, böyle değil mi? Bütün misafirlerin ihtiyaçları dikkate alınmış, onların en güzel şekilde ağırlanacakları tarzda sofralar kurulmuş, efendim her şey düzenlenmiş, bir eksik yok. Dolayısıyla ya acaba ne düşünür insan böyle kendini böyle bir sarayda bulsa? Ya her şey çok çok anlamlı görünüyor ama nedir o anlam yani? O büyük anlam nedir? Böyle bir saray boş yere yapılmış olamaz. Demek ki sarayın güzelliğine, büyüklüğüne, muhteşemliğine paralel bir anlamı olması lazım. Onu merak ediyorlar bakın önce. Daha o rehberi bile görmeden, ama bu saray boşu boşuna olamaz diyorlar yani. Boşu boşuna olamaz. Büyük bir maksat var. İşin içinde iş var. Onu çözmemiz lazım diyorlar. Bu arada işte o rehberin açıklamalarını işitiyorlar. Anlıyorlar ki bütün sırları o biliyor. Onu dinliyorlar. O da onlara açıklıyor. Ne diyor? Ey ahali diyor. Bu sarayın meliki olan seyyidimiz, yani bu sarayı yapan hükümdar, bu sarayla ve içindeki her şeyle kendini size tanıttırmak istiyor. Gördüğünüz gibi o çok zengin. Hazineleri, bu görünen görünmeyen hazineleriyle çok zengin. Hiç kimseye ihtiyacı yok ama sizi burada misafir ediyor. Lütfundan, iyiliğinden, sevgisinden, size verdiği değerden dolayı sarayında sizi misafir ediyor ve kendini tanımanız için eserleriyle sarayı donatmış. Siz de onu o zaman güzel tanıyın. Güzelce tanımaya çalışın. Hem işte bu sarayı süslemesiyle bu şekilde sizi sevdiğini, size değer verdiğini gösteriyor. Siz de onun sanatını takdir ederek onun sevgisini kazanın. Çünkü onun sevgisi de eşsiz. Sonra bu sofralarla, ziyafetlerle, ikramlarla cömertliğini, merhametini size göstermek istiyor. Siz de ona teşekkür edin. Ya bu iyiliğin kadrini, kıymetini bilin. Sonra her eser üzerinde bak imzasını atmış, mührünü vurmuş. Dikkat edin, eserlerini inceleyin. Sakın onun eserlerini başkasına vermeyin. Bütün metü senayı ona takdim edin. Her şey kendisinin olduğunu anlamanızı istiyor. Saray tüm içindekilerle onun, kendisi tek, eşsiz bir hükümdar. Onu öyle tanıyın. Evet. Şimdi bunları söylüyor. Bu birinci gruptakiler. Bakalım ne yapıyorlar? Efendim. Bunlar güzelce dinlediler.
Zaten kendileri merak ediyorlardı. Artık soruları cevap buldu. Efendim merakları giderildi. Anladılar yani saray ne için yapılmış, oraya niçin getirilmişler, sonra ne olacak? Bunlar güzelce dinlediler, iyice kabul edip tam istifade ettiler. Padişahın marziyatı dairesinde amel ettiler. Onların şu edepli muamele ve vaziyetleri o padişahın hoşuna geldiğinden onları has ve yüksek ve tavsif edilmez diğer bir saraya davet etti. İhsan etti. O ikinci sarayda. Hem öyle bir cevad-ı melike layık ve öyle muti ahaliye şayeste ve öyle edepli misafirlere münasip ve öyle yüksek bir kasra şayan bir surette ikram etti. Daimi onları saadetlendirdi. Çünkü onları zaten en çok heyecanlandıran kısmı ben böyle anlatıyorum. Hüküm o rehberin açıklamalarında rehberin söylediği bir şey onları çok heyecanlandırdı. Rehber onlara dedi ki bak bu sarayda siz de biliyorsunuz ki devamlı kalmayacaksınız. Burada geçici bir süre yani seyredip, gezip, misafir edilip ondan sonra buradan çıkarılacaksınız. Ama bu sarayın hakkını verirseniz, burada size sunulan bu ihtişamı, bu görkemi, bu efendim saltanatı takdir ederseniz, buna layık olursanız, hükümdar çok zengin, başka sarayları var. Buradaki süreniz bitince sizi daha muhteşem bir saraya davet edecek. O saraya herkes gidemeyecek. Bu sarayın hakkını verenler ikinci saraya gidebilecekler. Hem o sarayda burada eserlerini seyrettiren, size gösteren sultan o sarayda kendini de gösterecek. Sizinle bizzat muhatap olacak, konuşacak. Şimdi bu tabii onları çok heyecanlandırdı. Çünkü yani bu saray bu kadar muhteşemse, değil mi? Böyle parmak ısıttıracak, dudak ısıttıracak, hayran bırakacak güzellikteyse o daha muhteşem saray kim bilir nasıldır. Bütün bu güzellikler onun güzelliğinin yansıması olan sultan ne kadar güzeldir, ne kadar hayranlık verici bir cemale sahiptir diye meselenin çok büyük olduğunu anladılar. Ona göre görevlerini yaptılar, dikkat ettiler. Efendim, o sultanı razı etmek için, sevgisini kazanmak için ne gerekiyorsa yaptılar. Ve süreleri bitince de sultan onları o ikinci tavsif edilmez saraya davet etti. Orada daha büyük ikramlara mazhar kıldı. Evet, ikinci güruh ise akılları bozulmuş, kalpleri sönmüş olduklarından saraya girdikleri vakit, öteki neydi? Akılları başında, kalpleri yerindeydi. Bu ikinci grup akılları bozulmuş, kalpleri sönmüş olduklarından saraya girdikleri vakit nefislerine mağlup olup lezzetli taamlardan başka hiçbir şeye iltifat etmediler. Sofralar hazır ya, yuha sofralara. Üzümüye bağını sorma felsefesiyle hareket ettiler. Nefislerine mağlup olup lezzetli taamlardan başka hiçbir şeye iltifat etmediler. Bütün o mehasinden gözlerini kapadılar. Yani o kadar güzellik, ihtişamlı tablolar, sergiler onları hiç ilgilendirmedi yani. Niye yapılmış bunlar, ne anlatılıyor bunlarla hiç düşünmediler. Hepsinden gözlerini kapadılar ve o üstadın irşadatından, rehberin açıklamalarından ve şakirtlerinin ikazatından kulaklarını tıkadılar. Hayvan gibi yiyerek uykuya daldılar. İçilmeyen fakat bazı şeyler için ihzar edilen iksirlerden içtiler. Sarhoş olup öyle bağırdılar, karıştırdılar. Seyirci misafirleri çok rahatsız ettiler. Sani zişanın düsturlarına karşı edepsizlikte bulundular. Saray sahibinin askerleri de onları tutup öyle edepsizlere layık bir hapse attılar. Evet. Çünkü onlara demişti yani rehber, bak siz burada
Her yaptığınız takip edilir. Size karışmazlar ama sarayın gizli görevlileri var. O gizli görevliler sizi takip ederler. Burada denendiğiniz için size müdahale etmezler. Fakat süreniz bitince sizi tutuklarlar. Müthiş zindanlar var. O zindanlara götürürler diye. Bunlar tabii böyle dikkat etmedikleri, başkalarının hakkını yedikleri için, kendi çıkarları için başkalarına haksızlık yapmaktan çekinmedikleri için, bir defa saraya hakaret ettikleri için süreleri bitince tutuklanıp zindanlara götürüldüler. Hikaye böyle. Ey benimle bu hikayeyi dinleyen arkadaş. Elbette anladın ki o Hakim-i Zişan bu kasrı şu mezkür maksatlar için bina etmiştir. Bu maksatların husulü ise iki şeye mütevakkıftır. Mezkür yani zikredilen maksatlar neydi? Bir, eserlerini, saltanatını bizzat kendisi görmek istemesi, bir de başkalarının gözüyle görmek istemesi. İki maksat için o sarayı yapmıştı. Bu maksatların gerçekleşmesi ise iki şeye bağlıdır. Birisi şu gördüğümüz ve nutkunu işittiğimiz üstadın vücududur. Rehberin varlığı. Çünkü o bulunmazsa bütün maksatlar beyhude olur. Çünkü anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır. Değil mi? Anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa, çok kitaplık cümle bu. Anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır. Bunu açıklamayı yarına bırakayım. Vaktimiz oldu. Şu bir yere kadar en azından getireyim, toparlansın ders. Dersin bütünlüğü bozulmasın. İkincisi, ahali o üstadın sözünü kabul edip dinlemesidir. Demek vücudu üstad, o rehberin varlığı, vücudu kasrın daisidir. Yani sarayın yapılma sebebidir. Ve ahalinin istimağı, dinlemesi de kasrın bekasına sebeptir. Öyleyse denilebilir ki, eğer şu üstad olmasaydı o Melik-i Zişan şu kasrı bina etmezdi. Hem yine denilebilir ki, o üstadın talimatını ahali dinlemedikleri vakit elbette o kasır, o saray tebdil ve tahvil edilecek. Yani yıkılacak, bozulacak, değiştirilecek. Ey arkadaş, hikaye burada bitti. Eğer şu temsilin sırrını anladınsa bak, hakikatin yüzünü gör. İşte o saray. Saray deyince ne geliyor aklınıza? Nedir saray yani? Temsili bir hikaye. Sembollerin yerine şimdi hakikatlerini koyacağız. İşte o saray, bu şu alemdir. Alem sarayı. Ki tavanı tebessüm eden yıldızlarla tenvir edilmiş gökyüzüdür. Tabanı ise şarktan garba gün çiçeklerle süslendirilmiş yeryüzüdür. O melik ise ezel ebed sultanı olan bir zat-ı mukaddestir ki 7 kat semavat ve arz ve içlerinde olan her şey kendilerine mahsus lisanlarla o zatı takdis edip tesbih ediyorlar. Yani öyle tesbih, takdis, onun kusursuzluğuna, mükemmelliğine şahitlik ediyorlar. Hem öyle bir meliki kadir ki semavat ve arzı 6 günde yaratarak arş-ı rububiyetinde durup gece ve gündüzü siyah ve beyaz iki hat gibi birbiri arkasına döndürüp kainat sayfasında ayatını yazan, varlığının delillerini yazan ve güneş, ay, yıldızlar emrine musahhar, zi haşmet ve zi kudret sahibidir. O sarayın menzilleri ise bölümlere ayrılmıştı, standlar. Şu 18 bin alemdir ki her birisi kendine layık bir tarz ile tezyin ve tanzim edilmiştir. İşte o sarayda gördüğün sanayi garibe ise şu alemde görünen kudret-i ilahiyenin mucizeleridir. Her şey sanat yani, her şey mucize. Çiçekler, ağaçlar, yağmur, rüzgar. Ve o sarayda gördüğün taamlar ise, sofralar kurulmuştu, ziyafet sofraları. O taamlar ise şu alemde, hele yaz mevsiminde, hele Barla bahçelerinde rahmet-i ilahiyenin semerat-ı harikalarına işarettir. Ve o saraydaki ocak ve matbah ise burada kalbinde ateş olan arz ve sattı arzdır.
Ve orada temsilde gördüğün gizli definelerin cevherleri ise, de gizli defineler vardı, şu hakikatte Esma-i Kutsiye ilahiyenin cilvelerine misaldir. Ve temsilde gördüğümüz nakışlar ve o nakışların remizleri ise şu alemi süslendiren muntazam masnuat ve mevzun nukuşu kalemi kudrettir ki, kudret kaleminin nakışlarıdır ki bir Kadir-i Zülcelal'in esmasına delalet ederler. Ve o üstad ise rehber tayin edilen kişi Seyyidimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Avanesi, yardımcıları ise Enbiya Aleyhisselam, diğer peygamberlerdir. Ve şakirtleri ise evliya ve asfiyadır. O saraydaki hakimin hizmetkarları ise, hani o şeyleri tutuklamışlardı, gizli görevliler, şu alemde melaike aleyhisselama işarettir. Temsilde seyir ve ziyafete davet edilen misafirler ise şu dünya misafirhanesinde cin ve ins ve insanın hizmetkarları olan hayvanlara işarettir. Ve o iki fırka ise, iki güruh, fırka, gruba ayrılmışlardı ya, burada birisi ehli imandır ki Kitab-ı Kainat'ın ayatının müfessiri olan Kur'an-ı Hakîm'in şakirtleridir, Kur'an talebeleri. Diğer güruh ise ehli küfür ve tuğyandır ki nefis ve şeytana tabi olup yalnız hayat-ı dünyeviyi tanıyan, hayvan gibi belki daha aşağı, sağır, dilsiz, dallin güruhudur. Güruhu. Evet. Sonrasında bu iki grubun daha insanlar bu iki gruba ayrılmış. Özelliklerini açıklayacak. İnşallah onları bir sonraki derste paylaşacağız. Daha geniş olarak. Belki bu son kısmı, yani o sarayın maksatlarının yerine gelmesi iki şeye bağlı demişti ya, onu biraz böyle direkt geçtik. Onu da açıklayarak bu iki güruhun geniş özelliklerini, sıfatlarını, çünkü biz neredeyiz, yerimiz neresi, onu belirlememiz için onları daha iyi tanımamız lazım. Onu da bir sonraki derste kaldığımız yerden devam ederek gerçekleştirmeye çalışacağız inşallah. Cenab-ı Hak anlayışımıza güç versin. Bu hayatın bu sırlarını, bu muammasını her geçen gün biraz daha çözenlerden olmayı nasip etsin. Alemlerin Rabbine teslim olun.